Herkese merhaba. Umarım hepinizin sağlığı yerindedir ve güzel günler geçiriyorsunuzdur. Dönüp dolaşıp ilişkiler konusuna geliyoruz. Yine sorularımız var. Sormuşlar. Ben de onları cevaplayacağım. Birçok kişiyi ilgilendiren konular olabilir. Birisi demiş ki 3 yıllık bir ilişkim var. Ayrılmak istediğime karar verdim. İlişkide ilgi, sevgi, değer görmüyorum. Ayrılmam gerektiğinin farkındayım ama ayrılamıyorum. Neden? Tabii bunun cevabını verebilmek için karşılıklı birebir başka bir sürü soru da sormam gerekiyor. Mesela ilgi, sevgi, değer görmüyorum demişsiniz ama acaba siz hala sevmeye devam ediyor musunuz bu size değer vermeyen kişiyi? Eğer böyle bir durum varsa sizin bir değersizlik duygunuz olabilir ki bana hala değer vermeyen kişiyi hayatımda tutmaya devam ediyorum. Yani burada bakmamız gereken mantıkla kalbim arasında bir çelişki yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Ama genellikle eğer ayrılamıyorsam burada bir ilişki bağımlılığı var demektir. İlişki bağımlılığını nasıl anlarız? Bağımlı olduğum ilişkide, bunu hep söylüyorum, İlişkide olduğum kişiyi merkeze koymuşum demektir. Yani gerçekte hayatın merkezinde benim olmam gerekiyor. Kendi yaşamım, ailem, işim, hobilerim, hayatta yapmayı sevdiğim şeyler olması gerekiyor. Ama ilişki içinde, hele 3 yıllık bir ilişki diyorsunuz, kendimizi merkezden kaydırıp da ilişkide olduğumuz kişiyi merkeze koyduksa kendi hayatımızda hiçbir şey kalmamıştır. Bu durumda elimizde sadece o ilişki vardır ve bu nedenle ayrılamayız. Yani artık o ilişkiye biz bağımlı oluruz. Neden? Çünkü ilişki bittiğinde her şeyim bitecek. Ben kendi hayatımı bir kenara atmışım ve bütün yaşamı bu ilişkide olduğum kişiyle yaşanır hale getirmişim. O varsa ben hayattayım, yoksa yokum gibi bir şey. Sadece onunla yemeğe çıkıyorum, sadece onunla sinemaya gidiyorum, işte sadece onunla televizyon izliyorum, sadece onunla sohbet ediyorum. Yani yaşamdaki diğer insanları çok geri plana atmışım ve sadece hayat o olmuş benim için. Bu durumda gerçekten bu ilişkiye bağımlı hale geliyoruz ve bir türlü ayrılamıyoruz. Böyle bir konu var mı diye bakın. Bir ikincisi, bazı insanlar ayrılığı hiçbir şekilde kabullenemezler. Yani ayrılık dehşet verici gelir o kişilere. Oysa şöyle bakmamız lazım. Ayrılık da hayatın çok doğal bir parçasıdır. Hatta bütün hayata baktığınızda ben hep derim ki hayat ayrılıklardan ve kavuşmalardan ibarettir. Yani bunlar küçük bile olsa, sabah işe giderken eşinizden, çocukları okula yollarken çocuklarınızdan ayrılıyorsunuz. Akşam geldiklerinde tekrar kavuşuyorsunuz. Böyle baktığınızda küçük küçük ayrılıklardan ve buluşmalardan ibaret oluyor hayat. Ama bu tabii ki ilişkimden ayrılmak çok büyük bir, korkunç bir şey gibi geliyorsa size, eğer ayrılığı kabullenemiyorsunuz demektir. Bunu neden kabullenemediğinize bakmanız gerekir. Çocukluğunuzu bir gözden geçirin. Anneden ya da babadan çok küçük yaşlarda bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ya da siz yaşamamış olsanız bile böyle bir ayrılık olduğuna şahit olmuş olabilirsiniz. Ve o ayrılık sonrasında çekilmiş olan acıya şahit olmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla sizin bilinçaltınızda da ben de ayrılırsam korkunç acılar çekeceğim gibi bir kayıt oluşmuş olabilir. Bunlar olumsuz zihin kodlarıdır ve temizlenebilirler. Yani ayrılığın hayatın bir parçası olduğunu, doğal akışında yaşayabileceğimiz bir şey olduğunu ve hatta acı çekmenin de hayatın bir parçası olduğunu ve her acının içinden geçebileceğimizi kabul ettiğimizde o zaman ayrılığı rahatlıkla yaşayabileceksinizdir. İkinci soru, çok istediğim halde hiç uzun süreli ilişkim olmuyor. Bir iki kere olur gibi oldu. Sanırım o zamanlarda da ben ilişkiden kaçtım. Benim sorunum nedir? Bazı insanlar uzun süreli ilişkiden, evlilikten korkarlar ama korktuklarının da farkında değillerdir. Bu yüzden ilişki uzun süreli bir ilişkiye doğru gittiğinde de
kendi ilişkilerini kendileri sabote ederler. Söylediğiniz kadarıyla sizin durumunuz buna uyuyor. Şu konuya bakmamız lazım. İlişkiyi sabote etmenizin nedeni nedir? İlişkiden neden bu kadar çok korkuyorsunuz? Uzun süreli ilişkiden ya da bir evlilikten neden bu kadar çok korkuyorsunuz? Bunu kendi içinize sormanız gerekir. Bunun nedeni çoğu zaman bu ilişki içinde yok olacağını, kaybolacağını zannetmektir. Yani eğer bir ilişkim olursa benliğim tamamen yok olacak, bu ilişki beni yok edecek gibi bilinçaltında anlamsız bir korku olur bazı insanlarda. Aslında neredeyse ölüm korkusuyla eşdeğer gibi düşünebiliriz. Bu yüzden de süratle kaçarlar bu kişiler ilişki ciddiye bindiğinde. Geçmişlerinde bu tarz bir ilişkiye şahit olmuş olabilirler. Yani nasıl olabilir? Anne babanızın evliliğinde, eğer babanız annenizin üzerinde aşırı tahakküm kuran bir insansa, annenizin benliği o ilişki içerisinde, evlilik içerisinde yok olmuşsa, siz de buna şahit olmuşsanız, ben de evlenirsem ya da uzun süreli bir ilişkiye girersem benim benliğim de yok olacak, baskı göreceğim, şiddet göreceğim gibi, yani genellikle şahit olduğumuz şeyi kendi hayatımızda da yaşayacağımıza dair bir korku geliştiririz. Bu yüzden de o ilişki içerisinde yok olacakmış gibi hissederiz ve ilişkimizi sabote ederiz. İlla anne baba olması gerekmez. Çevrenizde görmüş olduğunuz, işte ablanızın evliliği olabilir, kardeşinizin evliliği, halanızın, yengenizin evliliği. Bu şekilde eğer evliliğin içinde taraflardan birinin benliğinin yok olduğuna şahit olduysanız siz de kendinize böyle bir korku geliştirmiş olabilirsiniz. Bu konuyu enine boyuna düşünmenizi tavsiye ediyorum. Kimin ilişkisi böyleydi? Neden ben ilişki içinde yok olmaktan korkuyorum? Gerçekten yok olur muyum? Eğer uzun süreli bir ilişkiye girersem ne olur? Bu ilişki nasıl şekillenir? Karşımdaki kişi beni o ilişkide yok etmeye çalışsa bile ben o ilişkiye devam etmeye mecbur mu hissedeceğim? Şimdi benliğiniz, kişiliğiniz, karakteriniz oturduktan sonra siz kim karşınızdaki size neyi mecbur etmeye çalışsa da siz buna karşı çıkarsınız ve dersiniz ki hayır, ben o konuda öyle yapmayacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Kendi karakterinizi ortaya koyarsınız. Bir ilişki içinde hiç kimse sizi istemediğiniz sürece yok edemez. Zaten gerçekte sağlıklı ilişkilerde de kimse kimseyi yok etmeye çalışmaz. Kimse bir diğerinin üzerinde tahakküm kurmaya çalışmaz. Herkes kendi benliğinde, kişiliğinde ve özgürlüğünde ama birlikte yapılan şeylerden de keyif alarak, birbirini destekleyerek, zor zamanlarda yanında olarak birbirine sevgi verir. Bu korkularınızı fark edip zihnin ışığına tutmak diyorum ben buna. Üzerinde çalıştıktan sonra ya da düşündükten sonra bu konuyu halledeceğinize ve artık uzun bir ilişki yaşayabileceğinize inanıyorum. İsteyen herkesin sağlıklı ve uzun ilişkiler kurabilmesini diliyorum. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.